Merhabalar. Bugün Peugeot 508'in yağ soğutucusunu değiştireceğiz. Daha doğrusu yağ soğutucu radyatörünü. Şu Pierre Bourg marka. Bu zaten orijinalde yağ soğutucuyu üreten firma. Bunu ben alalı 7-8 ay oldu galiba. Bir türlü değiştirmeye fırsatım olmadı. Bir de şu yağ soğutucusu şurada. Bu Peugeot 508'lerde şu dizel partikül filtresini sökmek lazım. Onu değiştirebilmek için. O yüzden de biraz erteledim. Bir de yağ bakımı gelsin. Aynı zamanda antifriz de değiştiririm diye düşündüm. Yağ bakımı da geldi. Bir de tabii kardeşimin arabası. İş yerine tatil dönüşü gönderecektik. Öyle bir arabayı bir kontrol edeyim dedim. Açtım. Baktım su bidonunda hafif yağ var. Çalıştır falan. Anladım ki yağ soğutucusu radyatörü patlamış. Ki onu ben bir 10 yıl önce komple değiştirmiştim. Yağ soğutucusunu. Sadece radyatörü değil. Ondan sonra dedim ki bu araba böyle gitmez. Onu gönderdik otobüsle. Neyse sonra tabii ben de dedim ki bu işi fazla ertelemeyelim. Çünkü 10 yıl önce ben onu değiştirmiştim. Orijinalde o da parça. 10 yıl sonra böyle patlayabiliyorsa bu arabanın da hemen bu aralar başına gelebilir. Belli olmaz. Bir de zaten araca yani uçaklar nasıl parça arızalanıp havada bir olay çıkmasını beklemiyorsa araçlarda da aynı şeyi yapmak lazım. Bu parça da eninde sonunda 10 yıllık bir bir yerde patlayacak. Patladığı zaman arkadaşlar şuraya yağ doluyor. Bunu tabi fark edemezseniz yolda giderken motor içerisindeki karterdeki yağ bitiyor. Motor yağsız çalışmaya başlıyor. Tabi siz onu sonra yağ lambasından fark edersiniz ama işte durdum, duruyorum, fark ettim, fark edemiyorum derken motorda yatak sarması sıkıntı da çıkabilir yani. O yüzden şimdiden bu işimizi de halledelim. Nasıl yağ değiştireceğiz.
Partikül filtresini sökeceğiz. Onun için şu muhafaza sacı, şu, burası, şuradaki bağlantılar, şu kelepçeler sökülecek. Dizel partikül filtresini çıkarttık. Yalnız 1.6 HDI'ların motorların hepsi aynı olmasına rağmen çok fazla araçta kullanılıyor. Dolayısıyla yerleştirme, boruların geçiş yerleri falan farklı. Peugeot 508'de de şu klima hortumu
öne almayı çok engelliyor partikül filtresini. Yani bir ara şu klimayı sökeyim mi diye de düşündüm aşağı doğru ama sonra buradan aşağı doğru çıkmayacak zaten. Şu klima engel oluyor. Yukarı doğru sola çevirerek zar zor çıkarttım. Şimdi şurada 4 tane açılacak civata var. Bunları açacağız. Alacağız şuradaki yağ dönüş borusunu da sökeceğiz. Tamam. Yağ soğutucusunu söktük. 4 tane civatası var zaten. Kolayca sökülüyor. Ama yağ soğutucusunun üstünde şöyle kablolar falan bağlı. Fişler, sensörler. Bunları yerinden çıkartmak gerekiyor. Su kanalları, yağ kanalları. Yenisi de burada. Evet. Şimdi bunları kapatacağız. Bunlar tork 30. Yalnız bunları mutlaka böyle bir light lock diyorlar. Gevşemesini önleyen. Bu sıvılarla sıkarsanız iyi olur. Çünkü bunlar zaten 10 torkla sıkılacak. Yani çok fazla sıkamıyorsun. Alüminyum malzeme üstünde. Ve içeride de basınçlı yağ ve su dönüyor.
Bunlar değiştikten biraz sonra sarsıntı, titreşim, motor şeyi, bu cıvatalar hafif gevşiyor. Sonra motordan yağ akmaya başlıyor. Yani motordaki yağ kirleri işte böyle gevşeyen contalı yerlerden akan yağlar. Öyle zor lanet yerlerde de oluyor ki bunlar. İşte bak sökerken bir yeri söktük, bir sürü yeri söktük. Sırf biraz yağ kaçağı var diye o kadar şeyi indirip bu cıvataları tekrar sıkamıyorsun da. Öyle yağ kiri motorla dolaşıyorsun yağ kirli. Mecburen. Evet. Evet. Fazla sıkmamak lazım dediğim gibi. 10 tork sıkılacak. Burası tamam. Bu gibi ürünlerin yan sanayi contaları her zaman problem çıkarır. O yüzden yan sanayi contadan kesinlikle uzak durmanız lazım. Hatta öyle bir şey varsa kendi orijinal contasını kullanıp yan sanayi parçayı kullanabilirsiniz. Yani öyle de bir tercih yapılabilir. Çünkü conta kısmı çok sıkıntı oluyor. Ancak zaten bu aldığımız ürün bu komple ürünü üreten firma Pierburg. Sadece radyatörünü aldık biz. Dolayısıyla içinden gelen contaları da orijinalle birebir aynı. Evet. Şimdi götürüp yerine takalım. Yağ soğutucu 10 Nm ile sıkılacakmış. Yani çok fazla sıkmayın. Evet. Evet, bu arka taraftaki kabloların yerine oturtmana dikkat edelim. Evet. Tamam. Evet, her zamanki gibi sıkmıyoruz. Sadece tutsun.
Galiba tutturduk. Evet bakalım. Evet. Evet. Bu tamir işlerinde bir yardımcımız olsa çok iyi olur. Birisi boruyu tutarken sen vidayı yuvasını yerleştirirsin. Maalesef. Evet. Nereye gitti? Belli değil. Evet. Nereye gittiğini de göremiyorum. Kaydı bir yerlere. Aşağıya düşmedi. Bakalım mıknatıs bulabilecek mi? Evet. Sanayideki ustanın en büyük avantajı bir çırak kalfa abi. Gerisi boş. Evet. Biraz sallayalım. Müsaade etsin bize. Galiba tutturduk. Bu gibi yerlerde en önemlisi diş falan kaptırmamak. Şimdi motorların her yeri alüminyum. Hafif zorlarsın, hiç fark etmezsin. Bloktaki yuvayı mahveder. Eskiden civata bozulurdu. Şimdi civata bozulmuyor. Direkt gövde alüminyum. Dişi bozuyorsun. Sonra al başına belayı. O yüzden çevirirken zorlanıyor mu? Bunlara evet çok dikkat etmek lazım. Tamam burası oldu. Bunu sıkmıyoruz. Karşılıklı altta da bir tane var. Onu da yaptık mı karşılıklı yine 10 Newton sıkıyoruz. Bırakıyoruz. Evet. Dizel partikül filtresini yerine taktık. Şimdi mazot filtresini değiştirdik. Yağ filtresini zaten baştan değiştirmiştik. Takarken. Hemen şuradan hava filtresini de değiştirelim. Evet.
Yağımızı koyduk. Antifriz koyduk. Bu hazır bir karışım. Su ilave etmeden hepsini koyuyorsun. Evet. Yağımız hazır. Suyumuz hazır. Filtreler hazır. Evet. Gelelim en zevkli kısma. Motoru çalıştırıp her şey yolunda kısmını duymak. Evet. Biraz daha ilave edelim. Evet. Saat tıkırtısında Euro 5. Şimdi suyunu tamamen boşaltıp yeni koyduğumuz için biraz havasını boşaltmamız gerekecek. Şurada termostat var. Orada bir küçük tapa var. Hafif açıp su gelene kadar, ama biraz dönsün. Güzel.